Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Berke hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Hocam siz kalp cerrahısınız, aynı zamanda tabii damar cerrahisi. Evet. Şimdi kalp ameliyatlara çok uğraşmadığınızı biliyorum. Evet. Siz özellikle damar cerrahisi üzerine yoğunlaşmış durumdasınız. Evet. Hani ne derler, ek işimiz değil tek işimiz mantığı vardı, klişe bir söz. Aynen öyle Fatih Çok Hocam. fazla varis hastalarıyla uğraştığınızı biliyorum. Evet. Peki sayısal olarak günde ne kadar hasta kabul ediyorsunuz? Ayda ne kadar hasta kabul ediyorsunuz? Herhalde dünya literatüründe böyle en çok varis hastasıyla uğraşan hekimsiniz diye Evet, düşünüyorum. Seri yapacak kadar var. Yani şöyle söyleyeyim, esasında meslek hayatım boyunca yaklaşık 15.000 tane endovenöz işlem yapmışım şu ana kadar. 15.000 kapalı varis ameliyatı yapmışız. 1000'in üzerinde derin ven trombozu, yani derin damarların tıkanıklığını açmışız geriye dönük baktığımda. Ve bir o kadar da periferik arter hastalığı, anjiyografik yöntemle gene atar damar tıkanıklıklarını tedavi etmişiz. Mazimiz bu şekilde. Hocam peki hastalar size geliyor, tabii bir şikayet de geliyor. Evet. Siz bu tedavi süreçleri nasıl ilerliyor? Siz neler yapıyorsunuz? Tabii şöyle, öncelikle hastayı görüyoruz, şikayetlerini dinliyoruz. Gelen çoğu hastamın aslında tanısı var. Dışarıda başka yerlere gitmişler, başka doktorlar değerlendirmiş, Dopplerler yapılmış, radyolojik tanısı var. Ya da bir kısmı tedavi yarım bırakmış, böyle bir çoğunlukta da hastam var. Konuşuyoruz, önce bakıyoruz, muayene ediyoruz. Daha sonra Doppler'le ben kendim değerlendiriyorum. Ondan sonra gerçekten problem varsa müdahale ediyoruz. Aynı bunların hepsi aslında hasta geldiğinde olan şeyler. Müdahale ettikten sonra da gönderiyoruz, taburcu ediyoruz. Hocam yani şunu mu anlamamız gerekiyor? Siz aslında gelen hastanın radyolojik tetkiklerini, yani Doppler ultrasonografisini de kendiniz yaparak tanıyı koyup uygulama esnasında gerekirse Doppler'i kullanıyorsunuz. Tabii aynen öyle, aynen öyle, doğrudur. Yani bizde şöyle bir şey yok. İşte hasta hastaneye geldi, git kan tahlili ver, git MR çektir, işte tomografi çektir veya git Doppler çektir şeklinde yok, veya işte ameliyathaneye gönderelim. Bizim sistemimiz o şekilde değil. Hasta geliyor, işlem odamız var, bekleme odalarımız var. Geliyor, giriyor, değerlendiriyoruz, Doppler'ini de çekiyoruz, dinliyoruz. Eğer uygunsa işlemi yapıp hastayı taburcu edip gönderiyoruz. Aynı anda yapılıp Evet. gönderiliyor. Peki hocam biz yani özellikle kadınlar için soruyorum. Bunu bir görsel sorun Tabii. olarak sorun haline de getiriyoruz bizler. Evet. Tabii bir de ağrılı tarafı da var. Sağlık Tabii açısından da değerlendirmek, düşünmek gerekiyor ama şimdi biz nasıl tespit edeceğiz? Bunu ağrıyla mı gelmek gerekiyor? Ya illa ki? tabii. Görsel bizi rahatsız mı etmesi gerekiyor? Ne Şöyle yapmamız lazım? izah edeyim ben size. Eğer görsel bulgular varsa, yani bacağınızda kılcal damarlar varsa, bu tarz hastaların neredeyse yarısında içeride de, yani iç varis dediğimiz içeride de problem oluyor. Çünkü güzel damarların görünmesinin sebebinden bir tanesi içerideki toplar damarınızın bozuk olması, arızalı olması. O kanı taşıyamadığı için kan kendine yeni yollar arıyor, bacağınızın basıncını yükseltiyor ve aslında bu yeni yollar ararken damarlar genişliyor ve cilde vuruyor. Siz bunu görüyorsunuz. Yani aslında çoğu hastada iç varis de var. Görünen damarlara köpük tedavisi uyguluyoruz genellikle. Egzovenöz lazer de uygulanabilir, köpük tedavisi uygulanır. Bütün dünyada böyle. Egzovenöz lazer 1 milimetrenin altında başarılı. Kitabi olarak hep böyle, tecrübeler de böyle zaten. Köpük tedavisi 1 milimetrenin üzerindeki damarlar için altın standart. Kozmetik kısmını bu şekilde hallediyoruz. Peki hocam biz ne yapmamız gerekiyor? Bu yani varisin oluşmaması için neler Tabii. yapmamız gerekiyor? Şöyle bir kere varisin oluşmaması için sigara içmemek gerekiyor. Kilo almamak gerekiyor. Doğumlar varisi tetikler. Tabii ki doğurmayın diyemeyiz kimseye ama doğum sürecinde, yani gebelik sürecinde kilotlu varis çorabı kullanabilirsiniz. Bunun varisin varis hastalığının ilerlemesini durdurduğu tabii verifiye edilmiş vaziyette. Bunu yapabilirsiniz. Egzersiz, düzenli egzersiz çok önemli. Ayak kaslarını güçlendirmek çok önemli. Bu bağlamda yüzme ve tempolu yürüyüş öneriyoruz hastalarımıza. Bunlar varise çok iyi gelir. Hocam peki varis tedavisinde cihazlarla yapılan, yani termal hasar Evet. yapılan bir tedavi modalitesi var. Bir de kimyasal dediğimiz ilaçlarla yapılan Aynen öyle. bir takım tedaviler var. Biraz da bundan bahseder misiniz? Tabii ki şöyle Fatih Hocam, termal yöntemlerin başında lazer ve radyofrekans
tedavisi var. Bunlar aslında bu tedaviyi yapan katetere verilen isimler. Lazer kateteriyle bu arızalı hasta damarı yok ettiğimizde hastaya lazer yapmış oluyoruz. Radyo frekans kateteriyle yok ettiğimizde radyo frekans ablasyon yapmış oluyoruz. Ablasyon yok etmek demek. Evet. İkisinin de mantığı aslında bu damarı yakmak. Lazer enerjisiyle yakılıyor lazer yaparken. Damar endoteli dediğimiz damar iç zarını yapmaktan bahsediyorsunuz. Tabii ki. Yapışmasını sağlamak için. Yapışmasını sağlıyoruz. Evet, orayı oblitere ediyoruz. Yani orayı aslında hasar veriyoruz ve kendi kendine kapanıyor. Radyo frekansta da aynı şekilde. İkisinin birbirine göre bazı avantajları söz konusu. Mesela radyo frekans daha çok hızlı ısınıp soğuyan bir kateter olduğu için biraz daha postopunda yani işlem sonrasında hastaların işte flebit dediğimiz yani işlem bölgesinde kızarıklık, hassasiyet biraz daha az olabiliyor. Ama lazerin avantajı çok yüksek başarı oranı var. Lazerin böyle bir avantajı var. Non-termal tedaviler var. Ameliyathane gerektirmeden, ameliyathanesiz koşulda yaptığımız, ofis ortamında yaptığımız tedavi. Gene özel kateterler vasıtasıyla siyanoakrilat embolizasyonu var. Bu tedavinin en başında gelen. Yani bildiğimiz aslında Japon yapıştırıcısıyla içeriden yapıştırıyoruz bu damarı. Aynı lazerin, radyo frekansın yaptığı gibi ya da ultrason eşliğinde gene bazı kimyasal ilaçlar verip bu damarı yok etmeye yönelik gene o damarı yok edebiliyoruz. Hepsi bunların kendine has avantajları var, kendine has dezavantajları var. Bu saydığım yöntemlerin hepsinin başarı oranı %85'in üzerinde. Peki hocam bunların tedavi olduk, tespit ettik, tedavimiz olduk. Nüksetme olasılığı nedir? Tabii şöyle izah edeyim. 7 yıl içinde 10 hastadan birinde nüks olur. Bu da bütün kitaplar bunu yazar. Yani bütün dünyada böyle, sadece bizde değil. İşlem başarısından ziyade aslında insan vücuduyla ilgili sebepler. Bazen nüks olabiliyor. Bazen sizin işte çalışma ortamınız, kilo aldınız, doğurdunuz vesaire, yani hayatınızla ilgili sebeplerden nüks olabiliyor. Bazen ameliyatlardan sonra işte eski klasik ameliyatların nüksü çok fazladır. Çünkü sonuçta sadece görerek aslında açıyoruz. Bir insizyon var. Yani cildi kesiyoruz, açıyoruz, görüyoruz. Gördüğümüz yerleri bağlıyoruz, yok ediyoruz ama göremediğimiz yerlerde olabiliyor bu hastalık. O yüzden artık bütün modeller, tedavi modelleri ultrasonla görüp işte iğne deliğinden tedavi etmeye, o varisli damarı yok etmeye yönelmiş durumda. En büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Nüks olsa da tedavisi mümkün. Bunu söyleyelim yani. Daha da nüks, kolay olabilir hatta. tabii daha da kolay olabilir, daha hızlı cevap olabilir. Yani nüks olsa da tedavi ediyoruz. Hocam ben biraz teknik bir konudan Tabii ki. Soru soracağım. Şimdi az önce söylediğiniz %90 yüzeysel, %10 ise derin venleri, derin toplayıcı damarları tutan bir prosedürden bahsediyoruz. Varis hastalarından. Varis hastalarından Evet. bahsediyor. Peki derin plandaki damarları, venöz sistemi, toplayıcı damarları tutan kısımda onu tedavi ettiğinizde orayı diyorsunuz kapatıyoruz aslında, yapıştırıyoruz. Peki o zaman damar yükü ne oluyor? Şöyle izah edeyim. Şimdi oldukça fiziki bir konu. Bu olayın fiziği var öncelikle. Akışkanlar dinamiği aslında varis hastalığının esası. Şimdi damarda akan kan oradaki çapın küpüyle, yarı çapın küpüyle orantılı. Oradaki hacim, oradaki taşıyacağı kan miktarı. Şimdi şöyle değerlendirebiliriz. Aslında derin toplar damarlarınızın yarı çapı 2 kat arttığında taşıdığı kan miktarı neredeyse 9 kat artmış oluyor. Kapakçıklardaki ya da damar çapındaki küçük değişiklikler sizin için büyük sıkıntılar doğurabiliyor. Yüzeyel sistem tutulduysa taşıdığı kan miktarı tabii ki derin sistem kadar değil. Zaten o kanı taşıyamadığı için varis hastası oluyorsunuz ve bunun tedavisi o sistemi devreden çıkarmak, yok etmek. Yani sizin bacağınıza yük olmuş bu damarı yok etmek. Böylece bacağınızdaki dolaşım aslında normale dönmüş oluyor. Derin sistemde tabii ki biz derin damarı yok etmiyoruz lazerle veya başka bir yöntemle. Şimdi bu damar genişlediğinde ve bunda problem olduğunda buna yönelik bazı cerrahi prosedürler var. Bundan bahsetmek mümkün. Kapak transpozisyonu yapabiliyoruz. Yani açık ameliyatla oradaki fonksiyon görmeyen kapağın yerine sağlam kapak transpoze edebiliyoruz. Yani onun yerine başka kapak koyabiliyoruz. Gene kendi damarınızdan, natif damardan bunu yapabiliyoruz.
daraltma prosedürleri var gene cerrahi şekilde. O gene fonksiyon görmeyen kapağı fonksiyonel hale gelsin diye dikişle etrafında bazı özel tekniklerle dönebiliyoruz. Bazı cihazlarla daraltabiliyoruz. Bunların derin damarlara yapılan müdahalelerin çoğu ameliyatla oluyor. Bunu söyleyeyim. Ameliyatsız yöntemler de mevcut. Yapılabiliyor. Gene iğne deliğinden kapalı yöntemler de var ama başarı oranı hala tartışmalı. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Vermiş Ne olduğunuz demek. biraz teknik konulara girdik ama çok iyi Estağfurullah, oldu. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben verdiğiniz teşekkür ederim. bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.